Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni video, yeni konu. Evet, Dol Guldur Torturer diye geçiyor ürün. Nedir? Dol Guldur infazcısı, celladı, her şey olabilir. Güzel bir figür, ilginç bir figür. Yani o ana karakterlerin arasında değil. 3 filmde uzun versiyonda gözüküyor. Hadi 1,5 dakika gözüküyor, 2 dakika gözüküyor diyelim. Ama öyle bir heykel yapmışlar ki Hobbit için, daha sonrasında Weta'nın yaptığı Galadriel heykellerinin neredeyse bence hepsinden daha güzel bir heykel. Net. Bu videodaki konumuz Dol Guldur celladı, infazcısı, artık nasıl alırsanız o. Dol Guldur Torturer. Yeni video, yeni konu, yeni ürün. Smeagol'un evine hoş geldiniz diyorum. Videoya başlıyorum. Aslında kendi içinde bir hikayesi var. Tabi Hobbit'te Azog'un mahkumlarını Dol Guldur kalesinde tutan gardiyan veya oradaki o kurgunun, hapishanenin başındaki eleman bu arkadaş. Ve rivayet o ki Azog'un mahkumlarına işkenceler yapan, onlara böyle bir sadistik bir zevkle böyle acı çektiren karakter yine bu. Evet, burada aslında Gundabad'dan gelen bir artık şeften, bir chieftain'dan bahsediyoruz. Kendisi aslında lider konumda, komutanlardan biri. Zaten filmde de 2012 yılında Hobbit'in o beklenmedik yolculuk filminde Azog Ilbizar Savaşı'nda o geriye doğru flashback attıklarında Azog'un yanında savaşır durumda Dol Guldur'un celladı. Savaşta o da Azog gibi çok ağır yaralanıyor. Dwalin baltasının bir bölümünü kafasında bırakıyor Dol Guldur'un infazcısının. Hem üründe hem de filmde göreceğiniz gibi kafasının üzerinde metal parçalar var. Bunlar o yaraları tutturabilmek için birbirine, o kafatasını tutturabilmek için kullanılmış bazı standart tıbbi uygulamalar diyelim, ancak org tarzında olsa gerek. Yıllar geçiyor, doğal olarak yaralar iyileşiyor. Ne yapılıyor? Dol Guldur'un zindancısı oluyor. Yani oranın bu konulardaki en yetkili personeli. Ne yapıyor? Doğal olarak yıllar içinde geliştirdiği hırsla gelen mahkumlara işkence ediyor. Birçoğunu sırf zevkine katlediyor. Yani bu tabii ki real bir hikaye değil, hatırlatmak istiyorum tekrar. Ve cücelere karşı olan kininden dolayı cüce mahkumların yüzlerini bir şekilde, bu da bana göre kuzuların sessizliğinden alıntı olsa gerek, derilerini alıyor, onlardan bir tişört yapıyor kendine. Onu giyiyor. İşte Beorn ve halkına o kadar düşman ki yine figürde göreceğiniz gibi omuzunda zırh süslemesi olarak ayı pençeleri var. Aynı zamanda da gövde zırhı olarak göğüs kafesi kemiklerini kullanıyor. Dol Guldur'un celladı, infazcısı, kötü karakteri, böyle bir hikaye oluşturulmuş. Dediğim gibi herhangi bir şekilde Tolkien hikayesinin içinde yeri yok ama doğal olarak Peter Jackson her zaman gibi Tolkien evrenine büyük bir hevesle eklemesini yapmış görünüyoruz. Filmde kendince başrolü aldığı an Dol Guldur'dayız. Sauron tarafından zayıflatılmış ve uyuşturulmuş Gandalf mahkum. Gandalf'tan Narya'yı almaya çalışıyor, güç yüzüklerinden. O yüzden de Gandalf biraz silkeledikten sonra tam elini kesecekken kim geliyor? Galadriel geliyor. O bir elf, o bir tanrıça, o bir efsane, o bir otorite. Doğal olarak Dol Guldur'un infazcısı, celladı, zindancı veya zindanbaşı görevindeki arkadaş hop diyor, ne oluyor buralar bizden sorulur. I come for Mithrandir. Yalnız Galadriel'i çok fazlasıyla değil, hiç tanımadığı anlamına gelen bir hamle bu. Doğal olarak filmde olduğu gibi Galadriel onu çok rahat bertaraf ediyor. If
If you try to stop me, I will destroy you. Girdiği hızla son derece yoğun bir sahneyle filmin dışında kalıyor karakterimiz. Ancak tekrar söylüyorum, filmde bu kadar az rolü olan ancak heykelde bu kadar detaylı ve efsane bir karakter gerçekten şaşırtıcı. Aslında filmin çekimleri başladığında ismi Bolg, yani Azog'un oğlu, yine Gundabad'dan gelen kuvvetli bir ork şefinin ismiyle başlıyor. Belki de onun yerine kullanılmak üzere yapılıyor çünkü Bolg'un da vücudunda metal parçaları, kafasında metal parçaları var, ancak sonrasında belki bir hikayesi vardır, ben bulamamış olabilirim, ancak asıl filmde gördüğümüz Bolg kendi ismini alıyor ki Tolkien'in macerasında, dünyasında var olan bir karakter ve Peter Jackson üretimi Bolg, Dol Guldur Torturer, yani Dol Guldur infazcısı olarak filmdeki pozisyonunu alıyor. Şimdi hazır video yapmışız, detay atlamayalım diye hemen bir ekstra çekim daha yapma ihtiyacı duydum. Belli kaynaklarda, forumlarda Grasük diye bir karakterden bahsediliyor. Onun Dol Guldur'un işkencecisi, işte o zindancı başı olan karakter olduğu varsayımları var. Ancak Tolkien bağlantılı herhangi bir kaynakta böyle bir karakterden bahsedilmiyor. Böyle bir Gundabad orku yok. Hazır bizimki yerine geçmişken ben bu detayı da vereyim. Klasik Tolkien dünyasına, o insanlara o ilgiyi devam ettirmek için uydurulmuş bir karakter ismi. Öyle bir şey yok. O yüzden ne yapıyoruz? Altınımızı alıyoruz. Harcamaya gidiyoruz. Cüce altınıyla artık ne alabiliyorsak onu alıyoruz. Filmde kendisini Mark Conan Stevens oynuyor ki kendisini belki bir yerden hatırlıyor olabilirsiniz. Game of Thrones 1. sezon. Mountain, yani dağ oynayan oyuncu kendisi. Gerçi Gregor Clegane diye de biliyoruz ama asıl olay Mountain, dağ oluyor. Daha sonra 2. sezonda başka bir oyuncu, 3. sezonda da hepimizin bildiği İzlandalı dev adam oynuyor o rolü, ancak ilk başta bizim adamımızda, o daha sonrasında da bir Hobbit Gundabad orgu olarak tekrar piyasaya çıkıyor. Oh yeah. Şimdi hikayeden çok tabii ki heykele yer vermek lazım. Oldukça detaylı, oldukça başarılı bir heykelden bahsediyoruz. 500 limitli 1/6 ölçekli bir heykelimiz var elimizde. 4.2 kilogramlık bir ağırlık mevcut. 36 santimlik genişlik, 35,5 santimlik yükseklik ve 30 santimlik bir derinlik var. Gerçekten yerleştirmesi harbi çok problemli, bayağı bir alan kaplayan bir arkadaştan bahsediyoruz. Sam Gao heykeltıraş grubunun başındaki sorumlu heykeltıraş hatta, yani o asil bir üstü diğerlerini çalıştıran karakter ve piyasaya çıktığınca ürünümüz, ki taze ürünlerden biri bu, 426 euroluk bir piyasa fiyatı var. Ben videoyu hazırlarken eBay'de 800 dolar bulabildiğim en düşük fiyattı ki buna kargo ücreti dahil değildi. Biraz evvel dediğim gibi Galadriel ile kapışıp kaybediyor ama heykel Galadriel'in heykelle kapışırsa bana göre kazanır. Ne açıdan kazanır? İşçilik olarak kazanır, detay olarak kazanır. Total'e baktığımızda tabii ki Galadriel heykeliyle bunu karşılaştıracak halimiz yok. Total'de Galadriel her şekil alır. Ama bu eğer zanaatkar, eğer koleksiyoner gözüyle bakarsanız, sonuçta piyasada birçok Galadriel olduğunu biliyoruz. Orada mücadeleyi kazanma şansı var. Aynı şekilde Gandalf heykelleri var. Gandalf'ın yalnız 1-2 tane çok haşin heykeli var. O yüzden oradaki mücadele ne olur bilemiyorum. Heykelimize geri dönüyoruz. Heykelin bir kere o taş dokusu her zaman gibi efsane. Bu bölgedeki kemikler, işte o dağılmışlık, o yıpranmışlık hissiyatı çok net. Hatta taşların orada belli başlı farklı renkte toprak veya daha önceki mahkumların eti veya onların artık nesiyse o tür dokulardan mevcut. Benim çok hoşuma giden detay doğal olarak hani birçok bu tür heykel var ancak yüzünün detayları, o sakalının sarıdan kan kırmızısına geçişi, üstündeki yün ağırlıklı veya postvari yerlerdeki o
rengin, ikinci bir rengin olması benim hoşuma gitti. Kafasında biraz evvel söylediğimiz gibi aldığı yaraları birleştirmek üzere takılmış metal parçaları var ki bunun orklarda bir alışkanlık olduğunu biliyoruz. Saçlar doğal olarak güzel detaylı. Omuzlarında o Beorn'un belki akrabalarından biri olsa gerek veya olabilir dediğimiz ancak şu an sadece pençeleri kalmış bir karakter var. Artık her kimse o. Evet, yine el detayları, eldiven detayları sonuçta son derece başarılı. Sırt bölgesine baktığımızda bir omurilik kemiği ve ona bağlanan kaburga kemiklerinin zırhın bir parçası olduğunu görüyoruz. Bunun dışında doğal olarak bel bölgesindeki o metal dokulu zırhlar son derece başarılı, oldukça yıpranmış gözüküyor. Çok da başarıyla yapmışlar bunu. Ayağına giydiği doğal olarak o zırh postal karışımı, orada da yine detaylar çok iyi. Kemikler, o kemiklerin duruşu, hareketi, postürü gerçekten etkileyici. Omuz zırhlı, birçok detay var. İnanılmaz çok detay var her şeyden önce. Son derece sert görüntülü, son derece yıpratıcı görünen, iyi bir savaşçı olma ihtimali olan bir karakter. Silahları özellikle çok ciddi detaylı. Sırtındaki palasının kabzası bir çene kemiği ve üzerinde dişler var. Diğer elindeki artık topuz balyoz arası silah yine güzel detaylara sahip. Azon baltasına veya artık yine demin topuzuna benzeyen bir yapıya sahip ve onun da sonu yine tuttuğu sap bölgesi yine bir kemik parçası. Bana böyle bir toynakvari gibi geldi ancak tabii ki tam bilemiyorum. İnanılmaz derecede hareketli, çok bol detaylı, son derece başarılı işçiliği olan ve totale baktığımızda inanılmaz dereceli, güzel, bence oldukça etkileyici bir koleksiyon parçası. Çok ciddi çalışma var, çok ciddi emek var üzerinde ve gerçekten bu emeğin karşılığında acaba yeterli ilgi görüyor mu diye soruyorsanız çok bir fikrim yok ama bence biraz göz ardı ediliyor. Underrated diyorlar, yani hani değerini tam bulamamış durumda ama eminim ilerleyen yıllarda sayısının da az olmasından dolayı son derece önemli yerlere gelebilecek bir figürden bahsettiğimizi düşünüyorum. Heykel gerçekten detaylı. Gerçekten çok detaylı. Acayip bir çalışma yapılmış üstünde. Etkileyici bir görüntüsü var. Tamam, bu bir başrol değil, net. Bu bir nüans. Aslında bir detaydan bahsediyoruz. Ancak çok güzel bir nüans. Yani koleksiyonda gerçekten efsane duruyor. Bunu söylemek zorundayım. Yüzünün ifadesinden detaylarına kadar harbi çok acayip derecede çalışılmış. Sonuç olarak da iyi işçilik çıkmış. Güzel bir ürün oluşmuş. Koleksiyonda olmasından son derece memnunum diyorum ve kapanışa geçiyorum izninizle. Smeagol'un evinde bir dönem Bolg, bir dönem Dol Guldur infazcısı olarak anılan bir karakterle beraberdik. Yani bu gerçekten Veta'nın kendi başına çıkarttığı en 10 numara 5 yıldız olaylardan biri, ürünlerden biri. Gerçekten güzel, gerçekten detaylı, biraz evvel de söyledim, şimdi tekrar ediyorum ama güzel bir parça, güzel bir koleksiyon ürünü ve o koleksiyon ürününü oluşturan karakterin kısa hikayesine baktık bu videoda. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, kendinizi hoş tutun. Smeagol'un evinde buraya kadar bizimle olan herkese kucak dolusu sevgiler veriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza üye olmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.